Anubis. Antik Mısır mitolojisinde ölüm ve cenaze tanrısı olarak bilinen Anubis ya da Anpu, çakal başlı bir adam figürüyle temsil edilir. Erken hanedanlık döneminde ve eski krallıkta ölülerin efendisi olarak önde gelen bir konuma sahiptir. Ancak daha sonra Osiris'in gölgesinde kalır. Kutsal toprakların efendisi, Batılıların en önde geleni ve mumyalama yerinde olan sıfatları vardır. Anubis'in özel ilgisi cenaze kültü ve ölülerin bakımıdır. Bu nedenle mumyalamanın mucidi olarak ünlenir. Osiris'in cenazesinde mumyalama sanatını ilk kez kullanır. Britannica Ansiklopedisi'nde Anubis, Mısır tanrısı olarak bu şekilde anlatılmıştır. Başka bir kaynağa göre Anubis, çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle çakal başlı Anubis olarak anılır. Anubis'in görevi ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bu yüzden mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlardı. Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken Anubis ona yardım eder. Anubis, ölüler kentinin efendisidir ve çoğunlukla yeraltının tanrısı olarak tanınır. Anubis'in Yunan mitolojisindeki karşılığı Hades veya Hermes. Anubis'in mezarları koruma gücüne sahip olmasından dolayı mezarların girişine mezarları korusun diye Anubis heykelleri konulmuştur. Anubis, Antik Mısır tanrıları arasında en saygın olanlarındandır. Ölüleri tekrar hayata döndürmek gibi bir özelliğinin olduğu sanılmaktadır. Anubis, terazisinde ölünün ruhları temsil eden kalbiyle adalet tanrıçası Maat'ın tüyünü tartar. İyi birinin kalbi tüye karşı hafif gelir, ölünün ruhunu gökyüzüne bir daha doğması için gönderir. Eğer kötülük yapmış biri ise tüy hafif gelir. Bu durumda o kişinin ruhu yeraltı ülkesine yılanlarla gönderilir. Bu da sonsuz azap demektir. Doğruluk tüyüne karşı ölünün yüreğini tartarken Anubis, ahirete kimin gideceğine karar verme konusunda Osiris'e yardım eder. Anubis ölüye yer altında rehberlik eder. Bu ona Mısırlılarda özel bir önem vermektedir. Mumyalamanın mucidi olarak bilinen Anubis, ölen bir Mısırlının vücudunu korumazsa kurtuluşun ve dolayısıyla ahiretin olmayacağına inanılır. Anubis hakkında yaygın anlatılardan biri Anubis ile kardeşi Bata'nın hikayesidir. Kısaca hikaye şöyledir. Anubis, küçük kardeşi Bata ile bir çiftlikte yaşar. Anubis evli, Bata ise bekardır. Bata, ağabeyinin yanında onun oğlu gibi yaşar ve çiftçilikle uğraşır. Bir gün Anubis kardeşinin tohum getirmek üzere eve gönderir. Bu sırada saçlarını örmekle meşgul olan yengesi tohumları ambardan almasını söyler. Bata tohumları alıp evden ayrılmak üzereyken yengesi "Ne kadar da güçlüsün sen" diye söze girerek ondan murat almak ister. Bata çok sinirlenir ve "Bak, sen benim anam yerindesin, kocan da babam yerinde. Beni o büyüttü. Bana bir daha böyle şeyler söyleme, duymamış olayım" diyerek işine döner. Bunun üzerine yengesi kendisini dayak yemiş gibi gösterir. Akşam eve dönen kocasına Bata'yı şikayet eder. Anubis bu sözleri duyunca silahını bileyip kardeşini öldürmek üzere pusuya yatar. Sürüsünü ahıra getiren Bata, bir hayvandan durumu haber alınca kaçmaya başlar. Anubis de onu kovalar. Tanrı Ra ikisinin arasında timsahlarla dolu bir nehir yaratır. Ertesi sabah Bata nehrin öte yakasından ağabeyine seslenerek yengesinin yaptıklarını anlatır. Anubis kardeşinin suçsuz olduğunu anlayınca karısını öldürür. Tanrılar Sedir Vadisi'nde yalnız yaşayan Bata'nın haline acıyıp ona çok güzel bir kadın bahşeder. Ne var ki kadın Bata'ya ihanet edip Firavun ile evlenir. Kadının yönlendirmesiyle Firavun'un askerleri Bata'nın yaşadığı sedir ağacını keser. Böylece Bata'nın kalbi kaybolur. Durumu öğrenen Anubis kardeşinin kalbini bularak onu hayata döndürür. Bata kutsal boğaya dönüşerek ağabeyiyle Firavun'un sarayına gider. Burada Firavun'un karısının telkinleriyle boğazı kesilir. Sıçrayan 2 damla kandan 2 Perseya yani ağaç biter. Kadın Perseyaları söktürür fakat işçiler çalışırken bir talaş fırlayıp kraliçenin ağzına girer. Bir zaman sonra kraliçe hamile kalır ve bir oğlan doğurur. Yıllar sonra Firavun ölünce bu oğlan yani Bata ülkenin yeni firavunu olur. Bata başından geçenleri herkesin huzurunda anlatarak karısından davacı olur. Herkes ona hak verir. Bata 30 yıl boyunca
Mısır'a hükmeder. O ölünce de yerine ağabey geçer. Selim Ümitlü'nün konuyla ilgili makalesinde Anubis'in hikayesi bu şekilde anlatılmıştır. Selim Ümitlü, Yusuf kıssasındaki Züleyha ile Anubis'in karısını ilişkilendirmiştir. Bunun dışında Şehname'de anlatılan Siyavuş Suda Ben'in hikayesi de Anubis ile karısının hikayesine benzetilmiştir. Anubis hakkındaki bu hikaye, reddedilen kadın motifinin bilinen en eski örneği olarak İki Kardeşin Hikayesi adıyla bilinir.